Merhaba dostlarım. Yepyeni bir uyanış seansına hoş geldiniz. Evet, yeni kanalımızdayız ve bu konuda tek söyleyeceğim şey, bu kanalda sadece ve sadece uyanış videoları yayınlanacak. Gelelim konumuza. Bir önceki hafta bahsettiğim üzere uyanış serisinin en önemli kısmına gelmiş bulunmaktayız. Konumuz hadise. Nedir bu hadise? Bu başlığı bir bölümde bitirmemiz mümkün değil. Bu nedenle birkaç parçaya böldüm. Nedenini soracak olursanız hem anlatmam gereken çok detay var hem de birçoğunuz belki anlatacaklarımın çoğunu ilk etapta kaldıramayacak. İnanması zor gelecek belki ama serinin düzenli takipçilerine baktığımda beni muazzam derecede mutlu eden ve gururlandıran bir sürü uyanmış ve uyanmakta olan ruh görüyorum. Bu nedenle ilk etapta sizi zorlayacak olsa da hadisenin tüm bilgilerini idrak edebileceğinize ve vereceğim tarihler ne kadar yakın olsa bile buna hazır olacağınıza inanıyorum. Neden zor bilgiler dediğimden kısaca bahsetmek gerekirse bunu benim o dönemlerdeki zorlanma sebebimle açıklayabilirim sanırım. Anlatılan her şey bugüne kadar kurduğumuz o muhteşem kurtuluş hayalleri ve bunların gerçekleşeceğinden emin olduğumuz tarihler ise çok ama çok yakın. Yakın derken gerçekten çok yakın. Bu nedenle benim için inanması biraz uzun sürmüştü. Fakat daha bu videoyu hazırlarken gerçekleşen olaylar ve ifşaatlar bile ne kadar hızlı bir değişime girdiğimizi gösterdiği için aslında inanmak o kadar da zor olmadı. Bu arada evet, bahsettiğim olay ve ifşaatlardan kastım 7 Eylül'de dünya çapında kapatılan gözlem evleri ve bundan 4 gün sonra 11 Eylül'de Indianalı amatör astronom Gina Maria Hill'in Güneş'i fotoğraflarken yakaladığı ve günlerce görünür kalan çok fazla sayıda araçtan oluşan UFO filosu ve devasa küreler gibi konular. Fotoğrafların hepsine bakmak için Instagram profilimde öne çıkardığım hikayelere bakabilirsiniz. Instagram profil linki aşağıda açıklamada mevcut. Nasıl ama? Daha şimdiden çok garip olmaya başladı değil mi? Evet, bu kısa özeti bitirdiğimize göre videomuza geçmeden önce hadise konusunu 3 ana başlıkta inceleyeceğimizi söylemek istiyorum. Hadisenin fiziksel yani gezegenimize evrensel olarak etkisi perspektifinden, ruhsal yani bireysel olarak ruhumuza ve bedenimize etkileri perspektifinden ve toplumsal yani bu süreç içerisinde toplumlar ve hükümetlere etkileri perspektifinden olmak üzere 3 bölümde izleyeceksiniz. Gelin ilk bölüm olan evrensel bazda fiziksel hadise neymiş, kurtuluşumuz neymiş detaylarıyla öğrenelim. O halde yükseliş başlasın. İyi seyirler. Hadise çok uzun zamandır başladı demiştik hatırlarsanız. Dünya gezegenini, Güneş sistemini ve galaksiyi ilgilendiren kozmik bir döngünün sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşık 26 bin yılda bir olan kozmik spiral hareketin yükseliş aşamasına girmiş bulunuyoruz. Dünya gezegeni 3. boyuttan 4. ve 5. boyutlara yükselmek üzere. Bu süreçte 3. boyuta ait olan eski enerjilerle eski paradigmayla yüzleşip salıverme aşamasından geçiyoruz. Bildiğimiz anlamıyla tüm gerçeklik, Matrix illüzyonu ayaklarımızın altından kayıyor.
Gerek ülkemizde gerekse de dünyada şu an birbiriyle alakasız gibi görünse de aslında hepsi arka planda birbirine bağlı olan ve ancak yüzeyden bir kısmını görebildiğimiz bulmaca şeklindeki oyunlar sergilenmekte. Tam bir kaos halini yaşıyoruz. Tutunduğumuz, bağlandığımız tüm alışkanlıklar, inanç sistemleri, davranış kalıpları dengesizleşiyor. Doğru ve tek gerçeklik olduğunu düşündüğümüz tüm bilgiler, tüm politik, ekonomik, dini, kültürel, bilimsel ve sosyal inançlar sarsılıyor. Bizim amacımız bu geçiş sürecinde kontrol altında tutulan ana medyada pek bahsedilmeyen ancak alternatif haber kaynaklarında rastlanabilecek, bugüne kadar insanlıktan saklanmış olan bütün teknolojik, kozmik, başka gezegenlerde yaşam varlığı ile ilgili bilgiler, dünyanın gerçek tarihi, insanların yaratılış hikayesi, sağlıkla ilgili bilgiler, bilimsel ve spiritüel bilgiler, dünyanın nasıl kontrol altında tutulduğuna dair bilgiler, hadise yani yükseliş ile ilgili bilgiler gibi ifşaatları takip edip parçaları birleştirmek ve büyük resmi görmektir. Ben de bu kanalda elimden geldiğince bu bilgileri toparlayıp sizlere sunacağım. Uyanışa destek olanlar olarak baz aldığımız ana kaynaklar arasında David Wilcock, Stillness in the Storm, gizli uzay programında çalışmış olan bazı muhbirler, Pleiadesliler, Galaktik Federasyon, yükseliş ile görevli üstadlar ve rehberler bulunmaktadır. Zaman zaman ifşaatın içinde yer alan ve korku öğeleri içerebilen haberlere de rastlayabilirsiniz. Bu haberlerin korku kısmına takılmamanızı, haberi görüp geçmenizi ve salıvermenizi öneriyorum. Korkuları görüp salıvermek bu sürecin en önemli püf noktasıdır. Binlerce yıldır bu gezegenin insanları korku yolu ile kontrol altında tutulmakta. Bu nedenle enerjimizi bu korku kısmına odaklamadan insanlıktan saklanan sırların farkındalığına varmak da önem taşımakta. Kendimizin ve olan bitenin farkındalığına erişmek, bireysel ve kolektif şifalanma sürecinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak karanlık yanlarımızı görüp kabul ederek, bütünleyerek şifalanabilir ve yükseliş yolumuza ışığın rehberliğinde devam edebiliriz. Unutmayın, doğru ve yanlış görecelidir. Daima değişen ve gelişen evrimsel süreçte bugün doğru bildiğimiz gerçekler yarın değişebilir ki değişecektir de. Burada ve takip ettiğiniz herhangi bir platformda yayınlanan bilgilerin bir kısmı kendi inanç sistemlerinizle çatışabilir. Bu nedenle gerek buradaki gerek başka platformdaki bilgileri ve haberleri kendi kalp, akıl ve kavrayış süzgeçlerinizden geçirmenizi ve başka kaynakları da okuyup araştırmanızı öneriyorum. Az önce kozmik spiral hareket diye bir tabir kullandım. Buna daha detaylı bakarsak karşımıza foton kuşağı çıkıyor. Peki foton kuşağı nedir? Buna bir kuşaktan ziyade ışığın okyanusu diyebiliriz. Kuşak deyimi bu kadar geniş ve güçlü olan ışığın enerjisi açısından bakıldığında oldukça kısıtlayıcı bir deyim. Gezegenimiz 2012'de bu foton kuşağına girdi. Bu tarihin üstünde çok durmadığım için emin olmamakla birlikte bilmeniz gereken asıl bunun sonrasında olanların önemli olduğu. Bu olay yaklaşık her 26 bin yılda bir gerçekleşmekte. Foton kuşağının yoğunluğu tüm maddeyi tamamen değiştirebildiği, yani titreşim seviyesini hayal bile edemeyeceğimiz frekanslara çıkarabildiği için eşsizdir. Maalesef bu değişim tam olarak umut ettiğimiz yönde olmuyor. Genellikle halihazırda yaşadığımız çok sayıda felaketlerle birlikte geliyor. Çünkü gelen titreşim, içinde bulunduğumuz titreşimden daha yüksek olduğundan, uyumsuzluktan doğan sonuç yıkıma neden olabiliyor. Bu foton kuşağının ışığı, aynı zamanda insan ruhları üzerinde çok önemlidir. Her bireyde oluşacak olan enerji onun şimdiye kadar yaptıklarına, ruhunun olgunluğuna ve bilincinin seviyesine bağlı olarak onu evrimleştirecektir. Bu foton kuşağı, dünyanın ve güneş sistemimizin yaratılmasından bu yana var ve var olmaya devam edecek. Foton kuşağına girişimiz, bugüne kadar farkında olmadığımız ruhsal bir uyanışı ortaya çıkarmakta. Gençleştirici bir banyo gibi. Her gün yaşadığınız dönüşümü algılamıyor olabilirsiniz belki. Ama dönüşüm gerçek. Bu foton enerjisinin nüfusu, hücrelerinizi, maddeyi ve ruhunuzu derinden etkilemekte.
Manevi evriminizde büyük bir yardım aldığınızı düşünün. Binlerce yıl bu dünyadaki ve başka gezegenlerdeki binlerce yaşam deneyiminin foton kuşağına geçişi bir çıkış bileti olarak görülmeli. Peki süreç nasıl işleyecek? Foton kuşağına ilk giriş en sarsıntılı dönemlerdi. Küçük bir araştırma ile göreceksiniz ki 2012 yılında yaşanan doğal felaketler ve sonrasında düzenli olarak yaşanmaya devam eden anormal doğa olayları daha önceki tüm verilerin de üstünde bir hasara ve değişime neden oldu. Ama bu korkmamız gerektiği değil, en zor kısımları atlatmış olduğumuz anlamına gelir. En azından artık bu değişimlere hazırız ve daha kolay üstesinden gelebiliyoruz. İlk aşama bitip ana foton kuşağına girdikten sonra normal şartlarda içinden geçiş süresi 2000 yıllık bir dönemdir. Fakat hadise dediğimiz olay bu 2000 yıllık doğrultuyu yaşamak değil. Bu nedenle bu noktada bizzat teyit etmeyip ve emin olmasam da çok yaygın bir teoriyi sizlerle paylaşabilirim sanırım. Fakat unutmayın ki bundan sonraki kısım şu an için pek bilemeyeceğimiz bir nokta. Bu nedenle bu anlattığım sürece kesin demiyorum. Evet, ikinci aşama bir boyutlar arası kurtarma baloncuğu. Fakat buradan sonrasına devam etmem için küçük bir dipnot vermem gerekiyor. Bugüne kadar olumsuz inanışlar, dinler ve sahte tanrılara inanmayı bırakın demiştim. Ama bunu söylerken kaynak diye adlandırılan olgunun varlığından hiç bahsetmemiştim. Evet, bazılarının baş yaratıcı, bazılarının ışığın doğduğu yer gibi çeşitli tanımlar yaptıkları ve adına kaynak dediğimiz bir şey veya bir yer var. Bu tanımları yapmaya çalışırken 3. boyut zihniyle yapmaya çalıştığımız için tabii ki böyle tabirler çıkıyor ortaya. Ama henüz betimleyebileceğimiz bir olgu olduğunu düşünmüyorum şahsen. Sonuç olarak her şeyin kaynağı olduğu için adına kaynak diyoruz. Hadise bölümlerinden sonra bununla ilgili çok detaylı bir bölüm gelecek zaten, merak etmeyin. Şimdi konumuza dönecek olursak, hadise bu 2000 yıllık doğrultuyu yaşamak değil dedik. Çünkü söylenene göre kaynak, bu evrede Güneş sistemimizin boyutlar arası bir kurtarma baloncuğuna girmesine karar vermiştir. Yine süreden tam emin olmamakla birlikte foton kuşağına tam giriş yaptıktan yaklaşık 17 yıllık bir yolculuk sonunda kurtarma baloncuğuna ulaşmak ve foton kuşağından çıkış ile hadisenin tamamlanacağı söylenmekte. Bu baloncuk Güneş sistemimizi iterek 5. boyut yoluyla foton kuşağının dışına zarar görmeden çıkaracak. Ve şu anda Dünya'dan yaklaşık 8.3 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius yıldız sisteminden 3 ışık yılı uzaklıkta bir konuma geçirecektir. Bu teorideki gibi veya başka bir şekilde fark etmez. Hadise çok ama çok yakın bir zamanda buna benzer bir son adımla tamamlanmış olacak. Ve tabi hadisenin tamamlanması tüm canlılarla birlikte gezegenimizin de 5. boyuta geçmesi demek. Madde 4. boyuttan sonra yoktur. Dolayısıyla zaten şu an bile var olan 5. boyuttaki dünya bir novadır. Işıktan ve kristalden oluşan bir yapı olarak hayal edebilirsiniz. Nova dünya ki 5. boyuttaki ismi Gaia'dır. Bu nedenle doğru ismiyle Gaia biz 5. boyuta geçtiğimizde artık bize de görünür olacak. Yeni dünyayı ve uyanmışlar olarak kavuşacağınız yeni hayatınızı bir düşünün. Fiziksel olarak gezegensel bazda hadise genel hatlarıyla bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde hadisenin ruhsal yani bireyler olarak her birimizin ruhuna ve bedenine etkilerini göreceğiz. Daha fazla kaynak araştırarak daha fazla açılar yakalamanızı ve videonun başında söylediklerimi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu sürecin daha da hızlanmasını yani kitlesel uyanışın bir an önce gerçekleşmesini istiyorsanız videoyu çevrenizle paylaşabilirsiniz. Ve unutmayın ki videoya atılan beğeniler YouTube'da daha çok öne çıkmasını sağlıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evren gizemlerle dolu. Ali Morpheus sundu. Hoşça kalın.